İçinden çıkamadığımız bir durum yaşadığımızda çoğu zaman farkında olmadan yenildiğimizi kabul ediyoruz. Peki çaresizlik bir alışkanlık mı yoksa tercih mi? Kötü olaylar yaşadığımız zaman bu durumun üstesinden gelmek için genelde bir çaba sarf ederiz. Etmemiz de gerekir zaten. Tabii ki bu genel geçer bir kural değil. Bazı insanlar olayların üstesinden gelemeyeceğine karar verdiği zaman yalnızca pes ederler. Matematikten sürekli kötü notlar alıyorum. Zaten matematiği de anlamıyorum, yeteneğim yok gibi sözleri ya arkadaşınızdan duydunuz ya da çoğu zaman siz söylediniz. Elbette bu gibi başarısızlık örneklerini çoğaltabiliriz. Fakat bugün başarısızlıklarla değil, başarısızlıkların neden sonunun gelmediğiyle ilgileneceğiz. Öğrenilmiş çaresizlik konusu özellikle psikoloji biliminin üzerinde uzunca bir süre araştırma yaptığı önemli konulardan sayılabilir. Bu ifade ilk olarak Martin Seligman tarafından tanımlanmış olup daha çok bireyin kendisinin kontrol edemediği olumsuz olaylara maruz kalmasıyla ortaya çıkan çaresizlik duygusu ve motivasyonsuzluk için kullandığı bir terimdir. 1965'in başında Martin Seligman, meslektaşları ile birlikte öğrenme ile korku arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Pavlov'un klasik koşullanma deneyini yaparken tesadüfen bir şey keşfetti. Pavlov'un deneyini bilmeyenler için kısaca şöyle. İlk olarak Pavlov köpekleri yiyecek verip ve akabinde zil sesi çalınması işlemini defalarca tekrarlamış ve bunun sonucunda da köpekler artık kendilerine yiyecek verilmese de zil sesini duyduklarında tükürük salgılamaya başlamışlardı. Yani köpekler bir uyaranla şartlanmışlardı. Bunu son derece ilginç bulan Seligman ve arkadaşları kendileri buna benzer bir deney yapmaya karar verdiler. Buna göre herhangi bir deneye tabi tutulmamış 24 tane köpek seçilmiş. Daha sonra bu köpekler 3 gruba ayrılmış. Birinci gruptaki köpeklere kaçış grubu adı verilmiş. Kabinin içerisine yerleştirilmiş köpeklere arka ayaklarından 500 voltluk zararsız bir elektrik şoku uygulandı. Bu gruptaki köpekler bulundukları kabinde kafalarının hemen yanındaki panelde bulunan bir düğmeye basarak şoku kesme imkanına sahiptiler. Eğer 30 saniye içinde düğmeye basılmazsa şok kendiliğinden kesiliyordu. Bu köpekler düğmeye basmayı hızla öğrendiler ve gittikçe daha kısa sürede düğmeye basmayı başardılar. İkinci gruptaki köpeklere ise boyunduruk grubu adı verildi. Ve bunlar kaçış grubuyla aynı şartlar altında şoka maruz bırakılıyordu. Ancak bu köpekler düğmeye bassalar bile şok kesilmiyordu. Bu köpeklere uygulanan şok süresi ise kaçış grubundaki her bir köpeğe uygulanan kadardı. Böylece kaçış ve boyunduruk grubu aynı sürelerde şoka maruz kalıyorlardı. Ancak boyunduruk grubundaki köpekler paneldeki düğmeye bassa bile şok kesilmediği için onlarca denemenin ardından paneldeki düğmeye bir süre sonra basmamaya başlıyorlardı. Üçüncü gruptaki köpekler ise kontrol grubuydu ve herhangi bir şoka maruz bırakılmıyorlardı. 24 saat sonra sırasıyla tüm köpekleri kısa bir çitle 2 bölüme ayrılmış kapalı bir alana götürdüler. Köpeklere 10 kez şok verilecek ve köpeklerin bu 10 denemenin en az birinde duvarın üstünden karşıya atlayarak şoktan kurtulacakları umuluyordu. Kaçış ve kontrol grubu kurtulmada hemen hemen aynı başarıyı gösterirken boyunduruk grubu diğer grupların verdiği tepkiyi vermedi. Bu gruptaki 8 köpekten 6'sı duvarın üstünden atlayıp şoktan kurtulmadı. Bir hafta sonra ise bu aynı 8 köpeğin 5'i hala 10 denemenin herhangi birisinde karşıya atlamayı beceremiyordu. Deneyin sonuçları son derece ilginçti. Buna göre elektrik şoku verilen köpekler şaşırtıcı bir şekilde elektrikten kurtulamayacaklarına ikna olmuşlar ve çaresiz olmayı öğrenmişlerdi. Ve hiçbir engel olmamasına rağmen çitten atlamıyorlardı. Günümüz toplumunda her şey rutin ve olması gerektiği gibi ilerliyormuş gibi görünse de aslında arkasında öğrenilmiş çaresizlik ve toplumsal şartlanma yatıyor diyebiliriz. İnsanlar her ne kadar içlerinde farklılık ve bir yenilik yaratma duygusu içerseler de bir şeyleri değiştirebileceklerine inanmadıkları için bu isteklerini bastırıyor ve suskunluk sarmalına giriyorlar. Böylece toplumda değişik fikirler ortaya çıkmamış, inovasyon sağlanmamış oluyor. Bu durum örnek bir diğer deneyde ise aslında bireysel çaresizliğin topluma nasıl yansıdığını daha iyi görebiliyoruz. Bu deney için büyük bir kafesin tepesine birkaç salkım muz yerleştirmişler ve maymunların muzlara ulaşabilmeleri için merdiven koymuşlar. İçine 5 tane maymun koyduklarında ise
Merdivenden çıkıp muzu almak isteyen maymunun ve diğer maymunların üzerine tazyikli soğuk su sıkılmış. Bir süre sonra diğer maymun çıkmış ve aynı şekilde tazyikli soğuk suyla karşılaşmışlar. Bütün maymunlar bu denemeler sonunda sırılsıklam ıslanmışlar. Bir süre sonra muzlara hareketlenen maymun diğerleri tarafından engellenmeye başlamış. Daha sonra maymunlardan biri dışarı alınıp yerine yeni bir maymun konulmuş. Yeni gelen maymunun ilk yaptığı iş muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmak olmuş. Fakat diğer 4 maymun buna izin vermemiş ve yeni gelen maymunu engellemişler. İkinci bir maymun da başka bir maymunla yer değiştirilmiş. Bu sefer ilk gelen maymun da diğerlerine katılıp yeni gelen maymunu engellemiş. Böyle devam edip kafesteki bütün maymunlar değiştirilmiş. Sonuç olarak kafeste 5 tane daha önce hiç ıslanmamış maymun kalmış. Artık ıslatılmamalarına rağmen tepelerinde bir salkım muz asılı olduğu halde hiçbiri merdivene yaklaşmamış. Aslında maymunlara bunun nedenini sorabilseydik muhtemelen burada işler bu şekilde yürüyor cevabını verirlerdi. İşte bu nokta toplumsal şartlanmanın başladığı yer olarak kabul ediliyor. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. What looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Belli bir durumda sürekli olarak olumsuz tepki alma deneyimi sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı kökten kabullenme durumu. Etrafınızda sürekli sen yapamazsın, sen başaramazsın gibi söylemler bu durumu tetikliyor. Başarısızlığı kabulleniş öylesine güçlü ki bazen başarısızlığın önündeki tüm engeller kalksa da kişi başarısız olacağına inandığı için engelin kalkmış olduğunu bile fark edemiyor. Öğrenilmiş çaresizliğin en temel göstergesi belli bir olay tipinin sürekli olarak olumsuz bir sonuca varacağına inanmak ve bu olumsuzluğu değiştirmek için yapabilecek hiçbir şey olmadığına inanmak. Biraz önceki örneği içinde bulunduğumuz toplum içinde düşünebiliriz. Aslında hepimizin içinde hayallerimizi gerçekleştirebilecek, bir yenilik yaratabilecek fikirler var belki de. Ama nasıl olsa hiçbir şey değişmeyecek düşüncesiyle hareket ettiğimiz için sıradan hayatlarımıza devam ediyoruz. Denemekten korkuyoruz. Denediğimizde başaramamaktan daha çok korkuyoruz. Kalıp yargılarımızdan kurtulamıyoruz. Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkansız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten inandığınızda, aklınız yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar, demiş David Schwartz. Pes etmeyi öğrenmek yapacağınız en son şey olmalı. İlk deneyişinizde olmadı belki. Hatta 10. seferde bile olmamış olabilir. Ama bu demek değil ki 12. de olmayacak. 15. de yine aynı sonucu doğuracak. Değil. Ne kadar çabalarsak başarıya o kadar yaklaşırız. Yok, olmaz bu iş. Asla çözülmez bu durum, ben sana söyleyeyim. O iş yatar, hiç başlama. Bizim hangi işimiz düzgün gitti ki bu gitsin? Sen ne yaparsan yap, hiçbir önemi yok. Hiçbir şey işe yaramayacak. Çünkü sonuç daima aynı olacak. Bir şeyleri yapmak istediğinizde iç sesiniz kulağınıza bunları mırıldanıyor, değil mi? Herhangi bir konuda başarılı olmak isteyen kişi işi başaramayacağını düşünmeye başlarsa bu hal ve tavırlarına yansıdığı gibi gerekli motivasyonunu da kaybetmesine neden olur. Öğrenilmiş çaresizlik kavramını göz önünde bulundurarak başarının sürekli başarısızlığa rağmen devam edilerek elde edebileceği akıldan çıkarılmamalı. Başarısızlıktan her zaman başarıya giden yolda ders alın. Başarısız olmanız değil, başarısızlığa yüklediğimiz anlam önemlidir. Başarısızlığa kendinizce bulduğunuz nedenler, bir sonraki defa benzer durumda ne yapacağınızı belirler. Bana kalırsa öncelikle kendinize kısa vadeli hedefler koyun ve hedefe konsantre olun.
Her bir başarı adımınızda kendinizi ödüllendirin. Hataların, engellerin sizi durdurmasına izin vermeyin. Yeni bir başlangıçtan korkmayın. Asla vazgeçmeyin ve umutsuzluğa kapılmayın. Tekrar denemekten korkmayın. Unutmayın ki başarısızlık yollarında yürümenin sonucu başarı sokağına varmaktır. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.